Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Neslihan Atagül Doğulu geliyor. Ben tavlanmam, tavlanırım. Öncelikle sana helal olsun. Gerçekten drama queen ilan edilmiş olma. Evet, Queen of Drama. İkisi de çok yetenekli. Karadeniz teyzeleri olur ya. Hani elime böyle tüfek. Takıntılı mıyım acaba? Yok mu oğlum? Hanımlar beyler gerçekten kendisini programlarda görmediğinize emin olduğum, yıllardır insan içine çıkartmak için çabaladığımız ve beceremediğimiz ve aslında çok merak ettiğiniz, çok da bildiğinizi sandığınız ama hiç bilmediğiniz muhteşem bir hanımefendiyi davet ediyorum. Alkışlarınızla Neslihan Atagül Doğulu geliyor. Evet, nasıl geçti yılbaşında öncelikle? Nasılsın? 2026'ya harç diye girmiş bulunuyoruz. Evet. Ya çok iyiyim. Aynı zamanda çok heyecanlıyım gerçekten. Yılbaşında da işte benim 10 aylık bir bebeğim olduğu için onu böyle 7.30 gibi uyutup ondan sonra bir aile yemeği. Zaten benim bu saatlerde uykum geliyor. Çünkü Zaten. çok erken uyanıyor. Şimdi biraz çocukluğundan tabii başlayacağız. Annem, babam ve abin çalıştığı için yalnız bir çocukmuşsun. O yalnızlık erken yaşta bir sürü de sorumluluk getirdi diye tahmin ediyoruz biz. Tabii, Kendi aramızda evet. bunun üstüne düşündüğümüzde. Peki o yaşta aldığın sorumlulukların bugüne etkisi nasıl oldu? Oldu mu ya da? Yani olmaz mı? Tamamen beni ben yapan şeyler haline geldi aslında. Yani çocukken yaşadığım bütün mutluluklar, mutsuzluklar, tüm travmalarım beni şu anki olduğum Neslihan haline getirdi. Bir de yani bunlardan biraz olsun ders çıkarmayı da öğrenen biri de olduğum için oyunculuğa başlamamdaki sebep aynı zamanda oyunculuğumu geliştirmemdeki sebep de tamamen çocukluğumda yaşadığım şeylerdir. Ya. Tabii yani yalnızken insan çok fazla hayal kurar. Evet, doğru. Yani yalnızsın, maddi durumun o kadar da elverişli değil, çokça oyuncağın yok. İşte sokaklarda yetişiyorsun ve tek başınasın. Onun için çokça hayal gücü gelişiyor. Ne yapmak istiyorum ya da ne yapmak istemiyorumu çok net bildiğim bir çocukluk geçirdim aslında. Harika. Bir yandan da o... Kolay değildi. Ya kolay olmadığına eminim ama bir yandan da yaratıcı hale getiriyor ya. Evet. O bayağı değerli geliyor ama tabii bir yandan da kaynağa ulaşamamak da kimse istemez. Evet. Bir garip bir şey orası. Çocukluğun Bağcılar'da geçiyor. Evet. Bu yeni kuşağın nostaljik dediği şekilde sokaklarda aslında büyümüşsün sen de. Evet. Peki çocukken de bu kadar naif miydin? Teşekkür ederim. Çok mu naif görüyorsun? Ya bence naifsin. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica Yani bir yanım evet çok naif tabii. Bir yanım. Bir yanım evet. Tamam, bir öbür yanını aslan inşallah burcu. görmeyiz. Neslihan. Peki arsız bir çocuk muydu? Arsız demeyeyim de fırlamalıklarım vardı. Ha. Tabii yani sokakta, Bağcılar'da bir Tabii. abiyle, o da burada. Ne? Evet. Bir Kabak abiyle gördüm. büyümek. Yani beni o bilardolara götürürdü, gündüz diskolarına götürürdü. Ben sürekli abimin lise arkadaşları, hepsi erkek. Aralarında ben kız çocuğu. Sürekli onlarla birlikte ne yaparlar, ne ederler filan. O yüzden erkeklerle çok iyi anlaşırım ben. Bilirim yani onların buglarını falan. Gerçekten. Tabii yani. Hay Allah. Abi faktörü. Doğru. Peki senin bir çocukken misket borçlanıp 3 gün evden çıkmadığına dair bir hikaye varmış. Evet. Ne demek ya misket borçlanma? Miskette kaybedip... Kaybettim ve misketlerimi oynadım.
kaybedince. Kötü bir kumar olmuş. Evet ama olsun. Sonra utancımdan 3 gün evden çıkamadım. Çünkü çocuk zili basıyordu sürekli. Şaka yapıyorsun. İşte kızımız Misketi isteme. misketlerini istiyordu benden. Evet. Vermedin mi peki? Sonradan tasolar vardı, bilir misiniz tasoları? Ne varsa oynamışsın be. Tasolarla kazandığım şeyleri Onu misketle değiş tokuş yapmıştım. Çok güzelmiş. Bir de şöyle bir şey var aslında. Şunu anlatmak isterim sana. Mesela şöyle şeyler yapardım, yani hani naif misin yoksa işte fırlamalıkların var mı falan dedik ya. Benim babamın öğleden sonra uykuları çok meşhurdur, tamam mı? Evde olduğu süre zarfında öğleden sonraları böyle uyurdu babam. Ve ben de evde olmak durumunda kalırdım. Abim işte okulda ya da işte, annem çalışıyor. Babam öğleden sonra gelmiş eve ve uyuyor. Ve ben de doğal olarak evdeyim. Ama arkadaşlarım sokakta oynuyorlar ve benim dışarı çıkmam lazım. Ve babamı uyandırırsam onu uykusundan uyandırdığım için bana çok kızacak. Ve şöyle şeyler yapardım. O böyle uyurdu. Sana bunu göstermek istiyorum. Sen şimdi babamsın. tamam mı? Ben de uyuyacağım o zaman. Bak böyle yapardım. derdim ve dışarı çıkardım. Ve uyuyorum ben. Evet. Dolandırıcı. Ve dışarı çıkardım. Sonra babam beni eve çağırdığında neden benden izinsiz dışarı çıktın derdi. Ve ben de derdim ki hayır, ben seninle paylaştım, söyledim ama sen duymadın ki, bağırdım falan derdim. Aa. Evet, böyle küçük Yani enteresan. nazlıklarım oluyordu çocukken. Peki bunu yapmasan da çıksan Olur da mu öyle döndüğünde şey? Yalan bağır... söylemiş olacağım ama. Çocuk haklı işte. Çok güzelmiş. Peki hangi ortamlarda, Bağcılar'da büyümüş olmanın ekmeğini yiyorsun? Genelde yerim. Gerçekten? Ekmeğini. Böyle Evet, çok- genelde yerim. Benim olduğum ortamlarda bir herkes şöyle bir falan olur, yani o böyle bir aurayla alakalı. Aa hadi ya. Evet. Aa ne güzel. Yani güzel herhalde. Peki Fena değil, evet. ilk kez 8 yaşında babanla film izlerken ben de oyuncu olacağım demişsin. Nasıl tepki vermişti baban? Onu merak ediyoruz. Bir de kimi seyrediyordun ya o kadar? Yani filmi inan hatırlamıyorum ama babam çok film izlerdi. Ve babama bunu söylediğimde böyle bir saçımı okşayıp olursun kızım, olursun falan demişti. O Ve kadar. zaten yani bana yani- inanmadığını anladım zaten ben orada. Ve 5 sene sonra oyunculuk yapmaya başlıyorsun bu arada yani şaka evet, gibi. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? 13 yaşımı kendime bir dönüm noktası olarak belirlemiştim çocukken. Ve 13 yaşıma girerken çok fazla doğum günümü kutlamak istedim. Ve doğum günü pastamın üzerine de oh be 13'e girdim yazdım. 13'ten sonra gerçekten planlamadığım ne varsa hepsini harekete geçirdim ve yaptım. Bunu bilinçli olarak yaptığını mı düşünüyorsun peki? Bazı şeyler evet bilinçli yaptım. Gerçi yani zaten hakikaten de bir denk gelen şeyler var. Evet, var. Gözlerimin içine bak. Seninle yeni tanışan bir insanın seninle ilgili en çok şaşırdığı şey ne oluyor? İnsanlar benim genelde çok soğuk olduğumu düşünüyorlar. Ha. Yani sanırım öyle bir his veriyorum insanlara. Ve benimle tanıştıktan sonra Ha. epey şaşırıyorlar. Ya o kadar da soğukkanlı değil misin sen? Sen biraz samimi bir Oo. insan mısın falan diyorlar. Evet. Ay aslında sıcacık da görünüyorsun ya. Öyle mi? Evet ben galiba Demek ki bunu benim... kimya edebildim. Ya çünkü uğraştım yani. İnsanlar korkuyorlar Gerçekten. benden. Gerçekten. Aa, yakın bir arkadaşına ödünç kıyafet verip geri alamadığın oldu mu? Kim geri almıştır ki yakın arkadaşına verdiği Ay, sorma kıyafet? ya. Ya. İmkansız böyle Doğru. bir şey. Peki oğlun Azize hamile olduğun süreçte aşerdiğin en ilginç yiyecek ne olmuştu? Yani Hindistan cevizi sütü aşermiştim. Ha. Çünkü Seyşeller'de böyle tam işte o tropikal iklim falan çok güzeldi, öyle soğuk soğuk onu içmek falan. Ama burada bulamadım onun iyisini. Kardeşlerimiz Avustralya'dan getirmişlerdi. Oo. Ama asıl mevzu, en çok aşerdiğim şey bir yiyecek değil de bir şelale olmuştu. Ben şelale aşerdim. Şelale mi aşerdi? Evet.
Gerçekten şelale aşardım. Ne yaptın peki? Buldun mu şelaleyi? Ya böyle benim bütün hamileliğim neredeyse yaz boyu geçtiği için ve hamileyken daha önce hamile kalanlar ve çocuk yapanlar bilirler. Yani ekstra sıcak Şu olur. hanımefendi 11 aylık evlat sahibi. Evet, bizim de 10 aylık. Nasıl Aynen. uykuları? Evet. Evet, bütün yaz çok da kilo aldığım için 25 kilo kadar. Maşallah. Evet, epey yedim. Ve böyle Şelaleye ihtiyaç uyandım ve duydum. dedim ki yani ben böyle soğuk buz gibi bir şelalenin altında böyle ıslanmak istiyorum. Kadir lütfen beni şelaleye götür dedim. Çok güzel. Evet. O da bir şelale buldu ve götürdü diye tahmin ediyorum. Hayır. İstersen seni hortumda yıkayayım dedi. Akıllıcaymış. Bugüne kadar en maceralı geçen karavan tatiliniz hangisi olmuştu? Karavan tatiline mi çıkıyorsunuz siz? Evet, bizim karavanımız var. Aa, ne Kadir'le. güzel. Biz, epey. Seviyorsunuz. Evet, çok Peki seviyoruz. en maceralısı hangisiydi? Biz buradan İsviçre'ye kadar gitmiştik Öf. ve böyle 33 günde 8.000 kilometre falan yapmıştık ve böyle Çok aşırı iyi. keyifliydi köpeklerimizle. Bir arkadaşımızı görmek için Roma'ya doğru giderken araba su kaynattı. Çekme karavan çünkü bizim karavanımız. Araba su kaynatınca en yakın kamping alanına gitmeye karar verdik ve çok da güzel görünüyordu yani düzgün bir kamp alanı olarak görüyorduk. Gece oraya vara yazarken bir sürü seks işçilerinin olduğu ve aynı zamanda bir araba mezarlığının olduğu bir yere geldik. Ve artık araba gitmiyor yani oradayız sabaha kadar, yapacak hiçbir şey yok. Öyle Kadir'le sabaha kadar. Orada kaldınız. Orada evet, kalmıştık. Bulaşan olmadı diye tahmin ediyorum. Yok yani bize bulaşan olmadı. Bir de şöyle bir şey var. Bir yılbaşını Arkut Dağı'nda geçirmek istedik Kadir'le. Yine karavanla çıktık ve köpeklerimiz var. Ve Kadir de profesyonel atıcıdır. Hiçbir canlıya zarar vermez. Sadece bunu böyle çok iyi eğitmenlerden, bu işin ehli insanlardan ve kurumlardan eğitimini alır. Ve çok bilinçli bir şekilde kullanır. Bana da öğretti onun için. Ben bir tabancanın nasıl kullanılması gerektiğini biliyorum. Ve yanımızda da bulunuyor doğal olarak. Çünkü dağ başına da gidiyoruz Evet. ve ne olacağı belli değil. Türkiye'de de şöyle bir durum var. Jandarmaya haber vermen gerekiyor. Ve herhangi bir kamping alanında kalmayacaksan, herhangi bir yerde kalacaksan eğer jandarmaya muhakkak haber vermen gerekiyor. Gece 2 oldu. Biz böyle çok romantik köpeklerimizle belimize kadar kar falan böyle karavanda, sıcacık ortamda. Böyle sunroofu var karavanın falan böyle aşırı romantik bir an yaşıyoruz ve böyle 4-5 tane adam gelmeye başladı. Böyle arkadan sesler duyuyoruz. Bizim köpekler delirmeye başladılar. Bir tanesi Doberman, bir tanesi Border Collie. Ve ben korkmaya başladım. Yani dağ başındayız, hiç kimse yok orada. Birileri geliyor. Kadir çıktı tabii, buyurun beyler hayrola nasılsınız falan. Meğer bunlar böyle 18-20'li yaşlarda. Gencecik çocuklar babaların arabalarını çalıyorlar, kaçırıyorlar. Ve arabayı kullanırken birazcık drift yapmak isterken bunlar böyle ters dönüyorlar kara. Kar da çok yumuşak olduğu için Allah'tan arabaya zarar gelmiyor ama bizi görüyorlar, yardım istemeye geliyorlar. Mevzu böyleymiş. Ama Kadir gitti ve ben 4-5 saat sonra geldi Kadir. Sabaha karşı geldi. Çünkü çocukları kurtardı, aldı götürdü onları, bilmem ne yaptı falan. Sabaha kadar 2 köpekle, elimde böyle tüfekle böyle hani Karadeniz teyzeleri olur ya böyle. Hani elimde böyle tüfek. Sabah etmiştim. Evet. Bayağı enteresan. Daha ne Ve macera telefon olacak. çekmediği için Kadir'i de arayamıyordum. Ne yaptın, her şey yolunda mı falan diye. Gelince peki neredesin be Kadir dedin mi? Neredesin dedim. Evet, rahatlamadım değil tabii. Kadir de böyle yardım eder yani, anlatabiliyor muyum? Ne yapalım, bırakalım Bana mı da çok çocukları? güvenir yani. İçimde herkesle ve her şeyle dalga geçerim diyormuşsun. En son kiminle dalga geçtin? Yani şu an bile dalga geçiyor olabilirim. Ama bunu paylaşamam. Bu benimle ilgili bir şey. Benimle aramda bir şey. Kız ben varım karşısında, delirdim. Benle mi dalga geçtin? Ayıp. Ama ne yapayım? Ama ne yap- Öyle değil
misiniz? Yani içinizde sürekli dalga geçmez misiniz? Yani ben mesela aşırı dramatik bir şey yaşarken de oradaki o komedi olan şeyi görürüm ve sonra buna güleceğim derim mesela. Ben bunu anlatırken aşırı gülerim. Eşin Kadir'e taktığın bir lakap var mı? Hani işte canım, aşkım, yavrum gibi. Onlar. Sütlaç. Evet, evet, ona geleceğiz. En son kiminle hangi konuda inatlaştın? Genelde kendimle inatlaşıyorum bu arada. Ha. Yani benimle kavgam çok büyük. O ayrı. Ama en son bu sabah oğlumla inatlaştım. 10 aylık oğlumla inatlaştım. 9 gibi uyuttum. Dedim ki geç uyanır. 4.30'da uyandı. Böyle bir şey olamaz ya. 4.30'da ya sen 10 aylık bebeksin ya. 4.30'da uyanır mı insan ya? Uyanmaz. Ve inat ettim. Saat 7.30'a kadar uyutmaya çalıştım. Bilin bakalım kim kazandı. Aziz kazandı arkadaşlar. Uyumadı. Sabah 9'a kadar uyumadı. Anne olur olmaz değişen bir özelliğin oldu mu? Yani dünümle de aynı değilim aslında. Sürekli, ya değişmek demeyelim de sürekli bir dönüşme halindeyim aslında. Yani bana çokça şey öğretiyor Aziz. Çocukluğumla alakalı. Anneme sormadığım bir sürü sorular doğuyor aklımda, gönlümde. Ve kendimi daha yakından tanıyorum tekrar. Böyle katman katmandır ya hani insanın kendiyle yakınlaşması. Aziz beni bana yakınlaştırdı gerçekten. Çok acayip bir şey. Bir de ya gerçekten kolay bir şey değil. Çocuk. Yani çocuk değil de anne olmak, bir bebeğin sorumluluğunu almak ve tamamen sana muhtaç biri var ve sadece seni istiyor. Bu muazzam bir duygu ama aynı zamanda acayip sorumluluk gerektiriyor. Yani muazzam bir psikolojin olması lazım ama bu sefer lohusalıkla örtüşüyor. Yani imkansız yani. Hani, ya o kadar acayip bir şey ki orada şunu anladım mesela. Eş desteğinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Gerçekten Kadir olmasaydı tek başıma hani bu kadar başarılı olamayabilirdim. Yani Kadir'in desteği muazzam o noktada. Zaten olması gerektiğini düşündüğümüz. Ama öyle hayır. gelişmiyor olaylar Evet, galiba ama şöyle her zaman. düşünsene annelerimiz ve şu an hala bir sürü kadın bunu yaşıyor. Tek başına evde bütün gün çocukla. Yani tuvaletine çocukla gidiyor, duşunu çocukla yapıyor. Yapamıyor ya da yani bunlar çok büyük mevzular aslında. Her gün bunu yaşayınca bir de hormonların da normal çalışmıyor o dönemde. Ki hala yani emzirdiğin süre boyunca lohusasın derler. Hormonların da normal çalışmıyor. Çok üst seviyelerde çalışıyor gerçekten ya da çok değişken oluyor her şey. Böyle olunca insanın ihtiyaçları ve hassasiyeti de çok değişiyor. Bir de şöyle bir şey var. Doğal olarak tahammülüm çok arttı. Yani hiçbir zaman sıfır tahammül bir insan değildim ama şimdi şöyle bir şey görmeye başladım Aziz'le birlikte. Herkesin çocuk yanlarını görebiliyorum. Ve o çocuk yanlarına çok büyük tahammül gösterebiliyorum. Yani artık insanların neyi neden yaptığını çok daha kolay anlayabiliyorum. Bunun üzerine çalışıyordum zaten Aziz olmadan önce. Ama şimdi bunu çok daha kolay ve ayan bir şekilde görebiliyorum mesela. Eşin Kadir'in bugüne kadar sana yaptığı en romantik jest ne olmuştu? Yani Kadir aşırı romantik biri gerçekten. Yani spesifik olarak bir şey söylemeyeyim de yani genelde benim değer verdiğim insanlar işte arkadaşlarım, eşim, dostum falan mesela diyelim ki eve geldiler ve biz işte bir şeyler içeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Kadir şunu yapar ve ben böyle gerçekten çok memnun olurum ve bana aşırı seksi gelir. İşte içkilerimizi hazırlar ve bizi hemen yalnız bırakır. Ama böyle arada yoklar, bir şeye ihtiyacınız var mı falan. Böyle çok güzel kokteyller hazırlar. Bir bakmışız yemek yapmış. Yani o anı o kadar iyi kollar ki. Hani ve bu böyle hem misafirlerimize çok iyi hissettirir hem de bana aşırı şanslı hissettirir gerçekten. Bu bana çok romantik ve çok seksi gelir mesela. Son kertede Kadir'le senin onu tavladığın konusunda anlaşmışsınız. Sen onu tavlamışsın. 2 tane sorumuz var. Bir, sen nasıl tavladın? 2, o tavlayan kişi olduğunu neden düşündü?
Zor bir soruymuş. Evet, çünkü çalıştık üstüne. Sen tavlamışsın. Nasıl tavladın? Şimdi Kadir'e beni tavladığını düşündürterek onu tavladım aslında. Öncelikle sana helal olsun. Teşekkür ederim. Hem bu cümleyi kurduğun için hem bunu yaptığın için. Evet. Nasıl yaptın bunu? Yani ben tavlanmam, tavlanırım. Anlatabildim mi bunu? Tavlarsın. Evet. Tav- Tavlanırım. Ha, Beni tavlayabilmesine müsaade edersen beni tavlayabilir. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bence kadınların hepsi böyle. Evet, ne var bunu? Bence hiç ettiysek kötü yani. bir şey değil bu bence Evet. de yani hiç tersi bir durumun yaşandığını düşünmüyorum ben. Aslında ama yine de öğrenmek isterim nasıl yaptın. Bir gün şöyle bir şey oldu. Setteyiz ve eve bırakıyorlar bizi. Kadir önde, ben arkadayım. Evlerimiz de yakınmış. Ve ben böyle bana karşı hislerini tahmin edebiliyorum. Çok heyecanlanıyor falan böyle. O önde oturuyor, ben arkada oturuyorum. O tam böyle arabadan inecekken şöyle omzuna dokunup iyi geceler dedim. Yani şöyle bir o vardır ya, kızlar bilirsiniz hani onu, böyle iyi geceler. Ve ondan sonra zaten Kadir de gülmeye başladı. İnanılmaz bir insansınız hanımefendi. Ama Evet. asıl şöyle bir şey var. Kadir şunu bilmiyor. Spor salonuna gidiyor Kadir ve ben bir şey yapıyorum Kadir'e. Hangi spor salonuna işte falan, işte şu spor salonu. Aa öyle mi? Ben de oraya gidiyorum biliyor musun? Falan diyorum ve hemen gidip spor salonuna üye oluyorum falan. Ve böyle gelip sonra spor salonuna Kadir'i bilinçli görmezlikten geliyorum ve işte ne haber Nesliha falan. Kadir doğru, sen de geliyordun buraya. Ben biraz çalışmaya geldim işte. Hadi kolay gelsin falan deyip böyle. Ha bir de hadi Biraz kolay gelsin deyip dönüyorsun bir de. Tabii canım, ne yapacağım? Muhabbet mi edeceğim? Hayır. Arkadaşlar öyle tavlanmaz. Böyle tavlanır. Bir de iyi. mesela şöyle bir şey var. Okan Bayülgen'in Zaga diye bir programı vardı, hatırlar mısınız? Tabii. Siz hatırlar mısınız Zaga'yı? Zaga programının jeneriğinden sonraydı sanırım. Böyle bir sırt çıkardı. Bilir misiniz o sırtı? Böyle Evet. kot pantolon giymiş, Evet. çıplak bir sırt. Evet. Elleri böyle falan yandan bakardı falan. Ve ben bayılırdım o sırta. Allah'ım kim bu, kim bu? Tabii ki bulamıyorum kim olduğunu. Ama bayılıyorum o sırta. O sırt benim olsun falan diyorum böyle. Çocuğum tabii. Sonra biz Kadir'le evlendik falan. Tabii herkes, bir evlenen insanlar bilir. Aile albümleri çıkar falan böyle. Ve ben o Zaga'daki o sırtı gördüm bir fotoğrafta. Ha dedim, sen de mi seviyordun bunu? Ben de çok seviyorum falan deyip böyle Kadir yaptı. O benim. Nasıl ya dedi. O benim dedi. İnanmıyorum dedim. Yani gerçekten seni alnıma yazmışım yani. Hani ben bu kadar takıntılı biri olduğumu bilmiyordum. Vay anasını. Evet, Kadir çıktı. Bugüne kadar öğrenmeyi çok istediğin ve öğrendikten sonra da çok da bir olayı yokmuş ya dediğin bir şey oldu mu? Ya bu benim genel halim Ha. İbrahim, biliyor musun? Merak ediyorsun, öğrenince hemen bir şey diyeyim. Ya şöyle, çok kolay öğreniyorum. Öğrenmek istediğim şeyi çok kolay öğreniyorum. Ve hep şunu söylüyorum aslında. Ya acaba yapabilir miyim bunu diyorum. Ve yapabildiğimi gördükten sonra İlgini kaybediyorsun. evet. Yani oysa ki biraz uzmanlaştım mesela. Çok iyi piyano çalabilirsin mesela. Yap yani bunu. Hayır, yapmıyorum. Onu yapabildiğimi gördüğüm an bırakıyorum. Yani bu seçtiğin meslekle alakalı olabilir yani. Yapman gerektiğinde yapabiliyor gibi görünecek kadar öğreniyorsundur belki. Yani bu kadar kolay tatmin olmamam lazım bence. Bir şey üzerine ne bileyim bateri mesela. Yap yani onu. Ama Yani ben yapmıyorum. sana hani ne bileyim kötü duyulmasın diye iyi bir şey demeye çalıştım ama ne halin varsa görmek. Tamam yapsaydın yani. Bence de ya, gerçekten. Denedin mi peki bateri? Evet. Hiç de fena değilim. Ama yani şey böyle biraz üzerine gitmem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama yapabilince... Uzmanlaşmıyorum yani. Aynen, o böyle tanıdık birazcık biz. kafa patlatınca ya da böyle bir iki ders bir şey aldığım zaman diyorum tamam, ben bunu demek ki yapabilirmişim diyorum. Cebe atıyorum. Ve Ama önümüzdeki- gerçekten yeterince çalışırsam Olur. yaparım. Evet, ondan emin olunca bırakıyorum zaten. Birine ona değer verdiğini belli etmek istesen ona hangi yemeği yaparsın? Ya kıymalı patates. Allah aşkına. Evet, bence çok şefkatli bir yemek. Öyle değil mi? Yani kıymalı patates, pilav ve yoğurt yani. Tam ev yemeği menüsü. Evet.
Yani ki bunu da yaparım gerçekten. Bir arkadaşım bir derde düşsün, bir şey olsun, gelsin mesela. Hemen böyle o böyle bütün evi kokutuyor o kıymalı patates kokusu. O böyle battaniyesini çekmiş çok mutsuz falan böyle. Tepsiyle gelip vallahi ona. ne güzel. Evet, Bayağı yaparım. yemeğin hissi geldi ha bana. Evet, tam Vallahi olarak çok böyle güzelmiş. bence de. Rol seçerken içimdeki sese kulak veriyorum diye bir söylemin var. O iç ses sana en son ne zaman hayır dedirtti? Ya bunu genel meslek çerçevemle ilgili cevaplandıracak olursam mesela yani iyi ki buraya geldim diyorum şu an. Evet ya da hayır dediğim işlerle alakalı tamamen kendimi o işin içinde hissedip hissetmememle alakalı bir şey. Mesela şunun gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani ben hayır dedim ve o iş çok kötü olsun gibi bir şey değil. Bilakis yani olabildiğince bir fikrim varsa bunu karşı tarafa iletirim ve bence böyle daha iyi olabilir. Ama ben kendimi bunun içinde hissedemedim derim. Ve gerçekten takip ederim ve o iş iyi olsun isterim. Gönlüm de kalmaz, aklım da kalmaz. Kendinle ilgili Kendimle kısmıyla alakalı. ilgileniyorsun. Yani sen nasıl yaparsın mesela? Yani bunu? ben de zaten senin söylediğin üzerine söyleyeyim. Senin zaten sonrasında aman bok gibi olsun ben kabul etmedim diyecek biri olduğunu hiç düşünmüyorum zaten. Ama bende de genelde içinde olup olamayacağıma dair karar verme şey oluyor. Yani bazen çok hızlı oluyor bu. Bazen Evet. hem eveti hem hayırı. Evet. Bazen de çok vakit alıyor ve hani aslında yapasın var ama bir Evet. türlü içine almıyor. Yapmayınca da daha mutlu oluyorsun sonra. Ama bir de böyle bir şey hissi vardır ya, o his çok güzeldir. Böyle çok yükselirsin işe ve böyle hadi falan gibi bir his vardır ya. O hissi çok özledim işte. Hadi yapalım hissini çok özledim. Hadi evet. inşallah en yakın zamanda karşılaşırsınız. Evet, umarım. Seni seviyorum yerine kullandığın bir cümle ya da kelime var mı? Yok sanırım. Yani- Ama ben genelde eylemlerimle gösteririm Aha. arkadaşlarımı, eşimi, dostumu sevdiğimi. Ve bilirler ben onları çok severim gerçekten. Onların da beni çok sevdiğini bilirim. Yani genelde biz arkadaşlarımızla seni seviyorum falan demeyiz. Benim onlara konfor alanı yaratmam onları ne kadar çok sevdiğim anlamına gelir ve onlar da çok iyi bilirler. Evet. Yani Kadir'le belki hani seni seviyorum demiyoruz da işte şunu diyoruz. O zaten o demek oluyor falan gibi bir şey. Yok hayır yani gerçekten onu sevdiğimi sık sık da söylerim. Neye para harcarken için kan ağlar? Şu sıralar her şeye. O kadar haklısın ki. Bilmiyorum ya. Bilmiyorsun. Yani Yani, ağlamıyor olabilir. Hak görüyorsam eğer gerçekten çok yerinde bir şey alıyorsam Hiç zaten. gönlüm çok rahat eder. Yemeye içmeye para harcamayı da çok severim. Ama yani şuna da elim gitmedi de şey yapmadım falan yok. Yani onu Yani, zaten evet. içim kan ağlamadan vermem yani o parayı. Peki şey midir senin içinde? Yani bu harcamaktan korkmayanlardan mısın Hayır sen hiç de? korkmam. Çünkü Gelir, verdikçe gelir, verdikçe gelir buna inanırım. Ben de ona inanıyorum. Özellikle yeme içmede yani misafirleri ağırlayayım, insanlar gelsin, onlara yemekler Değil yapayım. mi? Ay. Ve hep birlikte yemeklere çıkalım falan. Ben ödeyeyim hesapları falan böyle çok çok severim yani yedireyim, içireyim. Eşin Kadir'in bir huyunu değiştirecek olsan hangisi olurdu? Değiştirmek istemezdim diyeceğim, aşırı politik gelecek. Yo, niye? Yani değiştirmek istemeyeceğini düşünüyorum aslında Evet, zaten. evet. Ama hani hadi bir tatlılık olsun, şunu değiştireyim diyeceğim bir şey var mı diye soruyorum. Şöyle bir şey var mesela, gerçekten değiştirmek istemem. Çünkü onu o haliyle çok seviyorum. Bir de o çok hızlı dönüşebilen biri. Yani çok özveride bulunabilen biri. Ben de aynı şekilde. O benim çok mutluluğumu düşünür, ben de onun mutluluğunu düşünürüm. O yüzden zaten biz çok yakınlaşırız o noktada. Ama şöyle bir şey var. Mesela Kadir bir şey anlattığında anlaşıldığını düşünür. Ama ben dışarıdan bir göz olarak bakarım aslında anlaşılmadı. Ama o kadar temiz ki. Ve Kadir lütfen yani onların anlayacağı şekilde anlatır mısın falan. Ama anlamadılar mı sence? Anlamadılar yavrum lütfen. Bunu değiştirmek isterdim. Eşinin günlüğünü bulsan okur musun? Kadir'e ben bunu sordum biliyor musun? Ne dedi? Bence dedim, ben dedim senin günlüğünü bulsam okur muyum sence falan dedim. Böyle baktı, bence kesin okurum dedim. O yüzden günlük yazmıyorum dedim. Ve Ama yani iki yanım
var. Bazen okurum, bazen okumam. Bazen böyle gözüne çok ilişir ya o şey böyle. Evet. Bir bak bana der falan. Ona öyle bir şeydir tam o olarak bence. dediğin gibi şeyler olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. Ben mesela psikolojik durumuma göre cevap veriyorum bu soruya. İşte günlüğünü bulsan oku. Bazen okurum diyordum, bazen okumam diyordum. Ama şimdi mesela zaten merak ediyorsam sorarım Aynen gibi öyle. bir Zaten noktadayım biliyor yani. oluyorsun. Evet. Aynen. Kendinle evli olsan boşanma sebebin ne olurdu? Boşanmazdım. Zaten. Arkadaşlar ben çok iyi bir Gerçekten yani neden boşanayım kendimden? Çok haklısın. Ben de birinin yani kendinden Var boşan... yani insanlar Hayır. söylüyor mu mesela Yani buraya var öyle çıkanlar, ben tatlı şunu- tatlı bir şeyler söyleyen var ama o kadar da tabii altı dolu nedenleri olmuyor. Ay ben çok inatçıyım ya falanlar gibi tatlılık. Naif Aynen yoksa cevaplar. yani ama temelde zaten herkes ben niye kendimden boşanayım Evet. noktasında Kesinlikle oluyor. boşanmazdım. En sevdiğin küfür ne? Ya normalde küfür etmemeye çalışıyorum. Böyle söyleyince çok inandırıcı oldu. Ama ben Bağcılar'da bir yani böyle çok sinirlendiğimde bir diyorum yani. Hanımlar beyler siz yeterince dürüst müydü? Ekran önünde büyüdün diyebiliriz. Yani ilk kez 13 yaşında kamera karşısına geçiyorsun. Evet. Sonra hayatın resmen ülkenin gözünün önünde şekilleniyor. Evet. Bu kadar göz önünde yaşamanın sende yarattığı bir şey var mı? Zorlayan tarafı neydi bunun? Ya göz önünde olmak zaten çok herkes için çok zorlayıcı bir şey ya. Yani bunu ben oyunculuk yapıyorum diye değil. Yani sizler de Instagram'dan bir fotoğraf paylaşmak için yani kılı kırk yarıyorsunuzdur eminim çünkü. Bir beğeniye sunacaksınız ya kendinizi. Yani amacı da budur ya aslında sosyal medya mecralarının. Tabii ki yani yapabilecek miyim, olacak mı hissi olmuyor değil. Fakat ben çocukluğumdan beri hep şunun ayrımını yapabildim. Çok ilginç ama yapabildim. Ayaklarım benim yere çok sağlam basar her zaman. Ve o zaman da hep kendime şunu dedim Neslihan. Televizyondayken insanlar seni tanıyacak ve belki seni çok daha fazla sevecekler. Belki de seni hiç sevmeyecekler. Seni çokça kez eleştirenler olacak. Bağrına basanlar da olacak aynı zamanda. Ama sen sensin. Ve kendini sakın bırakma. Sen sana emanetsin bu noktadan sonra. Hep kendime bunu söyledim. Onun için de ekran önünde olmak ve kendi özel hayatımda olmak arasında ister istemez böyle görünmez şeffaf bir çizgi oluşturdum. Ve bunda da başarılı oldum açıkçası. Psikolojimi de çok sağlam tutabildim bu süre zarfında. Yardım mı aldın yoksa... Yok kendi kendime. Tamamen kendi. Bizim zamanımızda setlerde pedagoglar yoktu. Ya tabii canım. Peki gizlice bir ajansı arıyorsun, oyuncu olmak istiyorum diyorsun. Evet. Böyle bir hikayem var. Evet. Bugüne kadar kafana koyup yapamadığın bir şey oldu mu? Hayır olmadı. Peki o ajansa oyuncu olmak istiyorum diyorsun ve olaylar gelişiyor mu? Bu Evet. 13 yaşında olan bir şey mi bu? Evet. İşte 13 yaşıma Vay. girdikten sonra bilinmeyen numaraları arıyorum. Çünkü evimizde internet ya da bilgisayar yok o dönemde. Bana bir ajans adı verir misiniz falan. Böyle ajanslar söylüyor. Şu ajansın numarasını istiyorum falan. Ondan sonra o ajansı arıyorum. Ve ben sizin ajansınıza kaydolmak istiyorum. Ne yapmam gerek diyorum. Onlar da bana gerekli şeyleri söylüyorlar. Sonra adreslerini alıp gerekli şeyleri işte vesikalık fotoğraf, şu su bu su falan derken anneme diyorum ki beni buraya götür anne. Neden diyor oyuncu olmak istiyorum dedim. Ve emin misin kızım dedi güven bana dedim. Ve bana güvendi sağ olsun. Vay be. Ya kariyerine yaprak dökümü gibi bir işle başlıyorsun. Dizi olarak evet. Burada 14 yaşındasın artık galiba. Şimdi bu hem şans hem de şanssızlık aslında. Yani o kadar büyük bir ekiple beraber çalışmak ve o kadar büyük bir işle Evet. onunla başlamış olmak diziye, dizi hikayesine aslında
bir anlamda müthiş, bir anlamda da bundan sonrası nasıl olacak acaba da dedirtebilecek bir şey. Gerçi hani 14 yaşındayken bununla belki hiç uğraşmamışsındır ama peki ilk başlarken düşünmüş müydün bu kadar büyüyebileceğini bu işin? Aslında herhangi bir sınırlama getirmek istememiştim. Yani çünkü bende hayal kırıklığı da uğratabilirdi ya. Ha. Tamamen hep hedefim şu oldu. Şimdi ben bu işi yapıyorsam bundan sonrası bundan daha iyisi olsun. Bundan sonrası bundan daha iyisi olsun. Bundan daha iyisi olsun diye böyle. Yani aslında buradan buraya kadar gideceğim bir yol varsa diyelim ki hep böyle adım adım. Ama hepsi aslında içimde ki o büyük hedefe hizmet ediyor. Anladım. İş baktığın bir şey değil aslında. Totalde baktığın bir şey. Evet. İlk set gününü ve sana kayıt diye seslenildiği ilk anı hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ne yaşadın? Allah'ım ne olur ağlamayayım, ne olur ağlamayayım dedim. Ne olur yapabileyim Allah'ım, ne olur yapabileyim. Evet. Bu peki Reklam filmiydi. Reklam filmi. Evet, bir reklam filmiydi. Vay anasını ya. Ay ne acayip. Çok acayip. O mu bu mu? Efendim kimle paraşütle atlarsınız diye soruyoruz. Kate Blanchett'la mı atlarsınız, Beril Pozam'la mı atlarsınız? İkisi de çok yetenekli. Ama yani bu Şimdi sonuçta Beril... Kate'le yani atlarım. sanırım- Beril beni anlar bence. Bence Evet. o da Kate'le atlamak isterdi. Evet ben de öyle tahmin ediyorum. Kate Blanchett'la mı atlamak istersin, Tuğba Ünsal'la mı atlamak istersin? Kate Blanchett'le atlamak isterim. Aynen neden diye sormuyorum. Ama bence Tuğba da bunu anlar yani. Aynen de her seçeneğe bunu diyemez. Tamam. Kate Blanchett'la mı atlamak istersin, Kaan Urgancıoğlu'yla mı atlamak istersin? Kaan'la atlarım. Gerçekten. Çok eğleniriz ya Kaan'la atlarsak. Ha, Kate'le eğlenmezsiniz. Yani onunla da eğleniriz ama ne bileyim şimdi arkadaşım yani. Diğerleri değil miydi? Hayır onlar da arkadaşım da. hayır onlar da arkadaşım da ne yapayım Kate mi diyeyim? Hayır İkisini Kaan de dedin zaten atlayamıyorum. yapacak bir şey yok. Kaan demedim. Dedin. Demedim. Demedim. Dedi ya demedim ya. Dememişsin. Tamam Kaan diyorum. Kaan'la Arkasında devam ediyor. duruyorum. Kaan Urgancıoğlu'yla mı atlarsın, Mads Mikkelsen'le mi atlarsın? Tabii ki Mads Mikkelsen'le atlarım. Neden diyeceğim ama. Neden mi? Yani baksana. Aynen, evet. Bayılıyorum. İnanılmaz yetenekli yetenekli ve biri. yüzü yani bu kadar iyi ışık alabilen bir aktör yani Ne muazzam acayip bir yüzü ya. yok. Evet. Çok. Ve çok yetenekli tabii ki. Bunun hatta Sadece çok yakışıklı olduğu için değil. aynen. Yetenekli. Mesleğinde çok iyi ondan paraşütle atlıyoruz. Evet. Bağlama artık siz düşünün. Evet. Mads Mikkelsen mi, Anthony Hopkins mi? Mads Mikkelsen. Peki Mads Mikkelsen mi, Melike Şahin mi? Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen mi, Jennifer Lawrence mı? Bu çok zor. Çok beğenirim. Çok da severim. Onunla da çok eğlenirim eminim yani. Ben de çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Evet, gerçekten çok Mads eğlenirim. Mikkelsen'den daha eğlenceli olacağı. Daha eğlenceli olur ama Ama tabii Mads de iyi bir seçim. yani Mads'i de yeterince tanımadığımızı düşünüyorum. Çok haklısın. Ona biraz vakit Fırsat verelim. verelim bence. Tamam, Mads'le devam ediyoruz galiba. Mads'le devam edelim. Mads Mikkelsen mi, Javier Bardem mi? Mads Mikkelsen. Neden? Çünkü bu at hırsızına benziyor. Ya fena değil bence ama Mads Mikkelsen. Fena değil, ben gönlünü aldın, çok iyi oldu. Mads Mikkelsen mi, Kate Winslet mı? Mads Mikkelsen. Neden diyeceğim ama zaten ne önemi var? Ben bayılıyorum Mads Mikkelsen'e. Aha, onu anladım. Mads Mikkelsen mi, Başak Parlak mı? Ama yani bu... Başak. Canım arkadaşım. Üzülerek seni uçakta bırakıyorum. Evet. Ve Mads Mikkelsen'le atlıyorsun tabii ki. Peki Mads Mikkelsen mi, Pedro Almodovar mı? Yani eğlenceli olabilir, sıra dışı olabilir. Kesinlikle. Bu adam da iyi film çekiyor. Evet yani beğenirim de. Ama Mads Mikkelsen'i daha çok beğenirim. Yapacak bir şey yok. Peki Mads Mikkelsen mi, Benedict Cumberbatch mi?
Yani gerçekten iki çok sevdiğim oyuncu. Ben Benedict Cumberbatch'in ev adresine kadar bulmuştum, biliyor musunuz? Ne? Evet. Benedict Cumberbatch'in ev adresine kadar mı bulmuş? Evet. Neymiş söz? Ben mi takıntılı mıyım acaba? Yok mu oğlum? Sırtın sahibiyle evlenmişsin diyor ki takıntılı biri mi? Yok be. Ya kafama koyduğumu yapıyorum Gibi ben. öyle düşünebiliriz. Takıntı değil. Onunla da yani çok eğleniriz gerçekten. Benedict Cumberbatch dedi. Evet. Aşırı eğlenceli olabilir. İkisiyle de atlayamıyor muyuz? No. Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen'le devam ediyoruz. Peki Mads Mikkelsen'le mi atlarsın, Özgür Masur'la mı atlarsın? O yani Özgür. Özgür her zaman atlarız ya. Değil mi Özgürcüğüm? Atlarız. Bence çok mantıklı. Peki Mads Mikkelsen'le mi atlarsın, Kadir Doğulu'yla mı atlarsın? Kadir Doğulu de benim başımı yakma. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ben Kadir'e dedim ki, Kadir dedim, o mu bu mu bölümünde benim dedim çok sevdiğim bir isim çıkar ve en sonu seni koyarlarsa ben dedim o sevdiğimizi seçebilir miyim? Ne dedi? Hayır. Tabii ki saçmalama, onu seç falan dedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Tabii ki kocamı seçeceğim. Zaten. Tabii ki. Ne? Yani ne yapacağım ki? Mesle sonra bir daha görüşemeyeceğim. Bak ne güzel uçtuk birlikte paraşütle, şu hissi yaşadık, bu hissi yaşadık. Bir daha onu konuşamayacağız. Kocamla oturacağız. Bunun muhabbetini yapacağız. Mads'le de konuşun. Niye ki? İndiniz hemen polisler geldi. Aldılar Mads Mikkelsen, kafasını bastılar götürdüler mi? Hayır tabii ki öyle değil ama yani ben sadece uçtuğumuz anı hayal ettim. Gerisini düşünmemişim. Peki. O zaman son kez soruyorum. Mads Mikkelsen mi, Kadir Doğulu mu? Kadir Doğulu. Kadir Doğulu'yla atlıyor. Altın Koza'daki ödül ilk ödülün değil mi? Evet. İlk Aşk filmiyle. İlk aşk filmi. Bu seni daha motive eden bir şey mi oldu? Yoksa böyle bir ya ödül aldık şimdi ne yapacağız gibi bir baskı yarattı mı üstünde? Yani herhangi bir baskı hissettirmedi bende. Aha. Ayrıca bir motivasyon kaynağı oldu tabii ama tek motivasyonum da o olmadı. Yani bence ödüller böyle şey gibi, böyle güzel bir yemek ardından yenen o tatlı vardır ya, onun gibi bir his uyandırıyor. Bana da böyle bir onaylanma hissi, oradaki o senenin ekibinin senin yaptığın şeyi görünür hale getirip altını çizmeleri. Evet. Hani o anda bitiyor. Tarihe geçtin işte, Altın Koza'da adını yazıyor Evet, işte. evet. Ama sonrasını o kadar da ilgilendiriyor mu emin değilim. Yani sonra yeniden bir şey yap ve yeniden onaylansın, ne güzel Evet, aynen öyle. diye düşünüyorum. O yüzden motive olmaktansa hani iyi doğru yoldayım ya galiba demek gibi bir şey herhalde ödül almak. Bence de öyle. Peki Türkiye dışında bayağı geniş bir seyirci kitlesiyle buluşuyorsun. Özellikle Latin Amerika çok kalabalık. İspanya'da sanırım dil falanı filanı bunlar birbirine de yakınlar. İtalya ve Orta Doğu'da var. Evet. Yani hani iki tanesi hadi birbirine yakınlar da hani diye İtalya, Orta Doğu falan deyince böyle bir kocaman bir alana yayılmış oluyor. Bu senin hayallerini etkileyen bir şey mi oldu? Yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da da bir talk show'a mı katılmıştın sen? Evet, 2 kere katılmıştım. Yani bunlar muazzam hisler tabii Evet. ki. Bir de şöyle bir şey oluyor. Yani bizlerin dizilerini izleyerek Türkçe öğreniyorlar. Ve yani bunun öncülerinden biri olmak falan tabii ki muazzam gurur kaynağı oluyor benim için. Bir de şimdi ekrana hissettiğin bir şey oynuyorsun ve onu bambaşka milletten, bambaşka hislerle, bambaşka dillerle yaşayan insanlar, bambaşka geçmişi olan ve kültürü olan insanlar senin o hissettiğin şeyi hissediyor ya, o muazzam bir duygu işte. Evet. Bu yaptığın işin aslında evrensel olduğunu da gösteren bir Evet, şey. Hangi evet. dilde olursa Evet, olsun. evet. Biz sadece müziğin böyle olduğunu zannettik yıllarca. Evet. Ama meğer öyle değilmiş. Yani hayalini kurduğumuz o Hollywood starlarının yaşadığı şey aslında yaşıyorsun.
yaşayan birçok oyuncu arkadaşımız var ve yavaş yavaş özellikle Türk oyuncuların, ben zaten öyle düşünüyorum ama içeriden biri olduğum için, ama dünyada da öyle düşünülüyor, yani oldukça yetenekli bir ekip var Türkiye'de bu işi bence yapan. de. Yani aşırı yetenekliyiz ve gerçekten inanamıyorlar bu 5 günde, 6 günde Ona bu nasıl işleri inansınlar ya? nasıl çektiğimize Tabii. falan inanamıyorlar. Mümkün değil. Ve bu kadar kısa süre içinde bu kadar iyi işler çıkardığımıza da inanamıyorlar. Yani dizi anlamında özellikle çok iyiyiz. Bir de gerçekten bizde de çok iyi oyuncular var yani. Evet. Şimdi Bir yok de değil. kaslar sıcak ya. Sürekli üretimde olduğun için ne yaparsan yap. Evet. Muhakkak mesela 5 sene ara verdin. Sen istediğin kadar ara ver. Yani döndüğün anda o kadar Böyle hızlı çalışmaya oluyor yani. başlıyorsun Aynen ki. öyle. O yüzden kalmıyor. Çok tebrik ederim. Yani muhteşem bir şey Teşekkür bence bu. ederim. Hanımlar beyler, Cemre Ensel. Bırakma ellerimi, anlamadım neden bitti. Zaman çabuk geçiyor elbet, yaramdan belli. Karıştı içimdeki düğümlerim. Yaramı benden sor, beni alır benden, izi kalır serde. Benimle yanda gör, yaramı benden sor, beni alır benden, izi kalır serde. Benimle yanda gör. Bırakma ellerimi, anlamadım neden bitti. Zaman çabuk geçiyor elbet, yaramdan belli. Karıştı içimdeki düğümlerim. Yaramı benden sor, beni alır benden, izi kalır serde. Benimle yanda gör, yaramı benden sor, beni alır benden, izi kalır serde. Benimle yanda gör, yaramı benden sor, beni alır benden, izi kalır serde. Benimle yanda gör, yaramı benden sor, beni alır benden, izi kalır serde. Benimle yanda gör. Sefir'in Kızı devam ederken sağlık sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalıyorsun. Evet. Çok da sevilen bir işin tam da orta yeri. Çok kolay bir şey değil bu. Hiç değildi. Kendini seçmeyi nasıl başarabildin? Çünkü herkesin yapabileceğini düşünmüyorum. Ama Evet. çok tehlikeli bir şey yaşadığını da biliyorum tabii. Yani bu çok güzel bir soru. Yani kendimi seçmek zorundaydım. Başka çarem yoktu. Çünkü zaten köprüden önce son çıkıştaydım. Çok ciddi bir şey yaşıyordum gerçekten. Yani hiç kolay olmadı. Zaten benim tarzıma da uymaz.
yetişme tarzıma hiç uymaz. Herhangi bir işi yarım bırakmak ya da sözünün ardında durmamak gerçekten benlik işler değil bunlar. Ama artık bunu yapmam gerekiyordu ve zor bir karardı. Bunun da arkasında durdum. Ama yani benim için asıl üzücü olan şey şu oldu. Bir karaktere hazırlanıyorsun ve o karakteri tamamen giyiyorsun ya üzerine. O artık sensin. Evet. Ve bunun için fiziksel bir eylemde de bulunuyorsun zaten. Evet. Ama bir de ben gerçekten bir mesafe kat ediyorum. Bodrum'a gidiyorum onun için yani. Hani Nare olmak için bir Bodrum yolum var benim. Ve nasıl ki karakteri okuduğunda tak diye o karakter olamıyorsun ya, derinleştiriyorsun. Hep böyle katman katman sayfalarına ayırıyorsun onun filan, böyle yürüyüşünden, oturuşuna, konuşmasına, saçından, makyajına ve bütün hali, bütün hissini sen inşa ediyorsun ve birden onu bırakmak zorunda kalıyorsun. Bu çok acı vericiydi benim için. Neden bu kadar acı vericiydi? Bir işi bitirirken insan kendine de şey diyor, şimdi bitiyor artık, yavaş yavaş ayrılıyorsun. Vedalaşıyorsun. Artık karakterle de vedalaşıyorsun o noktada ve bitince de oh be çok güzeldi falan diyorsun ve Nare orada kalıyor. İşte sen ya da karakter orada kalıyor. Neslihan olarak devam ediyorsun yoluna. Ben onu yapamadım. Ya çünkü tak diye bitti. Ama yaşamaya devam ediyor. Birazcık haksızlık hissi uyandı işte o noktada bende. Bununla böyle kendi içimde çokça mücadele ettim. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür Gerçekten ederim. çok acayip bir şey atlatmışsın. Evet. Her anlamda. Teşekkür Hem ederim. psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Teşekkür ederim. Tamam ama değil mi? Geçti tertemiz. Yani arada bir nüksediyor tabii Ha. ki. Onun için hemen kontrolü elime alıyorum. Anladım. Yani sürekli dikkat etmen gereken bir Evet, hayatım hayatın boyunca var. yediğime içtiğime dikkat etmem gerekiyor. Ben hiç... Ben hiç drama queen ilan edilmedim. Edildin mi? Edildim. Kapat bir Tamam. tanesini. Aynen, Miami'de mi? Evet, Harika. Gerçekten drama queen ilan edilmiş olmam. evet. Çok Queen enteresan. of Drama. Ben Havalıydı bence. bence de çok havalı. Ben hiç biri benim yerime konuşunca feci şekilde ayarı olmadım. Niye biri senin yerine konuşsun ki zaten? Ben varken. Aynen. Ben hiç önemli bir anda içimdeki ses ne diyor diye merak edip içimdeki ses saçmalıyor şu an demedim. Sık yapıyor musun? Yani sence? Evet. Ben hiç şıkır şıkır giyinip direksiyon başına geçtiğim bir gün kendimi trafikte soy, sop, söverken bulmadım. Bağcılar. Ben... Bir dakika ya, ne varmış canım Bağcılar'la olmakta? Kız sen söyledin ya. Ben hiçbir anne olarak acaba kendimi terlik fırlatırken bulur muyum diye minik bir düşünmedim. Vallahi düşünmedim. Bence fırlatmazsın sen. Ben hiç bana uzun uzun dert anlatan bir dostumun yüzüne inanarak aman et kanka ya demedim. Ben hiç haklı olduğumu bildiğim bir konuda karşımdakinin beyhude çabasını zevkle izlemedim. Bayılırım. Ben hiç ilk görüşte aşık olmadım. Ben hiç bir anlık öfkeyle evdeki tabak çanağı kırmaya başlamadım. Ha, o kadar oluyor mu? Oluyordu. Dur, önceden. gençken. Gençken. Hala gençsin. Ben hiç karavanla seyahat ederken yere batsın göçebeliği dedirten bir talihsizlik yaşamadım. Yok ya. Yaşamadım. Yok yok, çok Maşallah, yani yurt zaten- dışında da özellikle çok iyidir. Kamping alanları Ha, falan. bir de siz hakimsiniz konuya. Ya, hangisiydi? Hangisi? Senin 2 tane falan kaldı galiba havada. Öyle mi? Ne olursa olsun sen kaybettin zaten. İtiraf! Sen çok komik bir kadınsın Neslihan. Şimdi onlardan bir tane seçip bana verir misin? Tamam. Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar duyduğun en acımasız eleştiri neydi, kimden geldi? En acımasız eleştiri demeyeceğim.
Ama bir eleştiriydi ve bu bir soruydu. Son zamanlarda aldığım, beni ciddi şekilde sarsan bir soru var. Arkadaşım Gamze şunu söyledi, birlikte çalışıyoruz aynı zamanda. Ben seninle ilgili hayal kuruyorum ama sana hiç sormadım. Sen seninle ilgili benim hayallerime okey misin? Ben böyle... Yani ben hayal kuruyorum ama yani sen bunları okey misin yani bunlara falan, ben böyle yani tabii ki çekindiğim şeyler olmuyor değil falan deyip böyle. Okey olup olmadığını sorması gerektiğini ona düşündürten ne olmuş? Yani sen çok o hayalleri yani tamam yapıyoruz işte falan gibi mi göründün ona acaba? Yo hayır, yani hani hiç böyle ciddi bir şekilde oturup hani hep şey düşünürsün ya, senin hissettiğini ben de hissederim, benim hissettiğimi sen de hissedersin ve zaten biz bir yolda ilerleriz gibi bakarsın mevzuya. Evet. Ama yani böyle çok gönülden gelen bir şeydi, anlatabildim mi? Hani profesyonelliğin şunun bunun dışında, yani buna ikimiz de okeysek o zaman hadi birlikte çıkalım biz artık bu yola falan gibi böyle bir şeydi ve ben ulan gerçekten yani bu kızın da benimle ilgili hayalleri var. Bir sorumluluk giydim o noktadan Tabii sonra. çok- O çok benim için alışkın epey olan bir sarsıcı şey. olmuştu. Şimdi Ah Belinda, Atıf Yılmaz'ın 1986 tarihli kült filmi. Onu yaptınız. Efendim anksiyete yarattı mı bu sende? Ulan ya olmazsa, Germedi değil. değil mi? Tabii canım. Aynı zamanda bir de şarkı performansı var. Namusu mu söylemiştin Evet, sana? namusu söyledim. Onu, Söylemek zorunda kaldım. nasıl yani? Ben söylemem diye düşünüyordum. Nasıl ya? Yapmayız orayı falan diye düşünüyordum. Ve kaldı. Ve bana kaldı mevzu ve çok direndim söylememek için. Ama söyledim. Söyle, memnun musun o namus performansında? Ya sesimle ilgili pek iddialı değilim açıkçası. Allah Allah, oyuncusun zaten. Yani tabii ki ama hani sesimle ilgili o kadar iddialı olduğum söylenemez. Daha iddialı olduğum başka şeyler var yani. Daha iddialı oldun. Onlara geleceğiz. Bakalım neymiş onlar. Bir bakalım, evet. Ay yapma, gözünü seveyim. Ya baksana. Bence gayet iyi duyuluyor. Teşekkür ederim. İyi duyulmuyor mu? Yani sesinle de iddialı olsan başın ağrımaz diyebiliriz bana sorarsan. Öyle mi dersin? Tabii gayet iyi Teşekkür değil miydi ederim. ya? Ben mi kötü kulağım mı kötü benim? Yani, fena da değilimdir. Yani bir de böyle çok son anda filan birazcık geç çalışmalara başlamış bulundum aynı zamanda. Çünkü öyle olmayacaktı, benim tahayyül ettiğim şekilde olmadı. Anladım ama gayet güzel duyuluyor. Teşekkür Peki ederim. sen bu yani tamam şarkı söylemeyle ilgili iddian olmadığını anladım ama mesela sahne, müzikal falan filan gibi heyecanların var mı? Öyle şeyler hayal ediyor musun? Bilmiyorum, olabilir belki ama dediğim gibi. Öyle ilk planda olan şeyler. Evet, ilk planda olan şeyler değil. Bir de ben kamerayı çok seviyorum. O görüntü yönetmeniyle yönetmenle olan o ilişki vardır ya da o görüntü yönetmeninin yok olma hali, kamerayla bütün olma halin falan böyle. Herkesin dışarıda kaldığı görüntü yönetmeni, sen ve kamera var sadece. Oradaki o hali çok çok severim. Bana çok ilham verir. Ben birazcık daha çok onu seviyorum. Ama tabii ki bir gün yapmak isteyebilirim ve o zaman yeterince çalışırsam yaparım. Bu arada zaten herkesin bunu yapmak istiyor olmasına da gerek yok ya. Yani sadece genel eğilim böyle ya. O yüzden merak ettiğim için soruyorum. Yoksa canın istemiyorsa tabii ama canın istiyorsa keşke hemen bir çıksan da onun da tadını alsan gibisinden söylediğim bir şey. Peki Kadir'le birlikte hem kendi hayatınızı yaşıyor hem de göz önünde bir çift olarak hayatınızı sürdürüyorsunuz. Bu dengeyi kurmanın en zorlayıcı tarafı ne? Ya sana ilginç bir şey söyleyeyim mi? Benim sokakta insanlar durdururlar ve şey derler. Aynen bu soruyu sorarlar. Ben çokça kez bu soruyu duyuyorum. İnsanlar bunu Ya. gerçekten merak ediyor anladığım kadarıyla. Bu denge şöyle olmadı tabii ki. Karşılıklı özveride bulunarak ve çok severek biraz oluyor aslında. Ve dönüşmekten korkmayarak
oluyor diye düşünüyorum. Biraz soyut bir şey söyledim. Yo, sanırım ama. aslında anlaşılır. Şey gibi mi acaba, hani kendinle ilgili söylediğin şey vardı ya, oyuncu Neslihan ve gerçek Neslihan arasındaki o ayrımı Evet. burada da belki Evet, kullanıyor aynen olabilir öyle. misiniz? Evet, yani ben hem arkadaşlarımla dışarıda vakit geçirmeyi çok severim. Hem evimde yemek yapmayı da çok severim. Yani benim Aziz olmadan önce de biz çok aileydik Kadir'le, yani hep öyleydik. Evde dolabı açtığımda muhakkak bir çorba bile olsa pişmiş bir şey vardır mesela. Yani ona çok dikkat ederim, özen gösteririm. Ve hep böyle şey derim, yani bir gün kimin çıkıp geleceği belli olmaz yani. Evde oluruz olmayız, biri gelir. Çünkü olur ya yani hani bize olur mesela ve biri açıp dolabı baktığında orada bir şey bulsun kendine yiyecek hissim vardır. Ya da eve Kadir geç geliyorsa ben yoksam ama bir çorbasını içsin. Bu tarz ufak tefek görünen şeylere de çok önem verdiğim için o da aynı şekilde birbirimizi zorlamadan ya da kısıtlamadan, sınırlamadan tabii ki özveride bulunarak ve birbirimizin neşesini düşünerek biraz bu sağlanıyor anladığım kadarıyla. Toksik maskülinite. Neslihan, beraber bir erkek birey seçeceğiz. Onun Tamam. toksik olup olmadığına bakacağız. Şöyle geçiyorum erkek bireyleri. Oy. Yani toksik. Bence. Abi laps diye oturdu. Ama bu bir, yani ön yargıda bulunabilirim. Kusuruma bakmayın, Belki tamam de mı? ön yargılıyızdır. Kimsiniz efendim siz? Selim ben. Ne iş yapıyorsunuz Selim Bey? Valla ben ticaretle uğraşıyorum. Yanınızdaki hanım kim? Eşim. Eşiniz. Kaç yıldır evlisiniz? 13. 13. Evet. Aa, maşallah, ne kadar genç görünüyorsunuz. İkimiz de 41 yaşındayız. Yaşıtız. Maşallah. Ortaokuldan beri benim ilk aşkım diyeyim. Ya Evet. gerçekten mi? Ay, toksik dediğin adama bak Neslihan. Ama çok hızlı geçtin. Ay, aman üf, tamam ha. Ben çok hızlı geçtim. Şimdi Selim Bey, 1'den 15'e kadar ifade var. Bana sırayla bir sayı söyleyeceksiniz. Ben de size onu soracağım, söyleyeceğim. Siz de katılıp katılmadığınızı söyleyeceksiniz. Ama lise aşkıydı değil mi? Ortaokul. Ortaokul aşkı, lise aşkıysa ve hala devam ediyorsa bence toksiktir. Buna ısrar ediyor olman çok tatlı. Selim Bey, bir sayı alayım. 12. Partnerim, sevgilim, telefonuna hayalet ekran taktırırsa bunu kişisel algılar, bir ufak canımı sıkarım. Yani taktıramaz diyeyim. Erkeklerle büyüdüğümü söylemiştim. Aynen. Bug'ını biliyorum. Bak tekte gördünüz değil mi? Ama ben de çok yani böyle tam önünüze geldim. Biraz o yüzden. Selim Bey, bir sayı daha rica edeceğim. O da 1 olsun. Sevgilim benden önce davranıp bana evlenme teklifi ederse bu teklifi duymazdan gelirim. Sonuçta bu teklif erkek tarafına ait olan bir teklif olmalı. Ya çok kötü bir nokta oldu bu. Çünkü evlilik teklifi etmedim ben. Böyle yıllardır da böyle bir sıkıntı aramızda o. Evlenme teklifi etmediniz. Evet, etmedim. Nasıl evlendiniz? Ya şöyle belliydi zaten. Ha. Doğanında gelişti. Yani, Harika. Peki 13. yılı olmuş. evet. Çoluk çocuk var mı? Bir tane var, evet. Allah bağışlasın. Allah özinkini sağ 15'te mesela. Yani bu saatten sonra Orada iş güç var diyor. Selim Bey, gerçekten dürüstlüğünüze ama çok ayrı. sevindim. O ayrı bir şey yani. O zaten ondan çok eminim Yani efendim. o yüzden belki de hani çok netti ya. Hı hı. Zaten ben hep istiyordum. O yüzden Aynen. ne gerek vardı yani. Anladım. Evet. Siz bana bir sayı daha söyleyin. Burada çok kalmayalım. 15 olsun o da. 10? 15. 15. Futbol fanatiği olan kadınlar bana çok ilginç geliyor. Ne alaka ya? Yani ilginç gelir, evet. Selim Bey, yani inanılmaz. Gerçekten su katılmamış toksik. Daha... Selim Bey, bir sayı daha alabilir miyim? 7 olsun. Eğer bir gün erkek arkadaşıma kalpli çiçekli emojiler atarsam bilsin ki kaçırılmışımdır. Yok, var ya öyle yani Kalp atıyor musun? atıyorum.
Kalp var. Sizin bunu söylemeniz çok tatlı oldu Selim Bey. Var ama gösterebilirim yani. Yo ben inandım. Söylediğiniz her şeye inandım. Sağ olun. Selim Bey 5 oldu bence. Aslında toksik çıktı Selim Bey. O zaman onu sanatla biraz buluşturalım diyoruz. Bizden 2 kişilik bilet kazandınız Selim Bey. Alkışlayalım Selim Bey'i. Şu sütlaç olayını bir konuşalım mı? Bir sütlaç olayı var. Evet. Kadir'e bir lakap kullanıyor musun dedik. Yok dedin. Canım yavrum sütlaç dedin sonra. Evet. Nedir o sütlaç olayı nedir? Sütlaç güzel bir tatlıdır ve ben çok severim. Ne? Bir çekimde bir yanlış anlaşılma üzerine bir dolu sütlaç getirilmiş gibi bir şey var. Şöyle oldu aslında. İşte Sefir'in Kızı setindeydim ve Edip'le oyuncu arkadaşım Edip'le birlikte muhabbet ediyorduk falan böyle. Sütlaç muhabbetini anlatmış. İşte ben Kadir'e sütlaç diyorum, geyik oluyor aramızda falan diye böyle. Sütlaç çok iyi tabirmiş falan diyordu. Ve o dönemki işte eşiyle de ilgili o da ben de sütlaç diyeyim ya o zaman falan diyordu. Böyle biz böyle geyik yapıyoruz işte canım sütlaç çekti falan diye böyle. Canım sütlaç çekti. Sütlaç çekti. Var sütlaç var mı ya falan diye böyle Edip'le bütün gün bunun geyiğini yaptık. Sonrasında ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar bir dediğimi iki etmedikleri için Neslihan Hanım'ın canı sütlaç çekiyormuş deyip böyle 2 kazan sütlaç yapıyorlar. Ve ben anlamıyorum ne yapıyorsunuz falan. Sütlaç ne alaka falan diyorum öyle tabii ki. Sonradan işte bize böyle sıcak sıcak bütün ekibe sütlaçlar gelince anladım meğer. Ben canım sütlaç çekti dediğim için bütün gün onlar da sağ olsunlar beni kırmayıp sütlaç yapmışlar. Peki muhabbet kuşunuz Miso olan mutluluğunuzun mimarlarındanmış. Evet. Önce sütlaç, şimdi bu. Bu mesela ne yaptı? Muhabbet kuşu çöp çatanlık mı yaptı? Sizi mi tanıştırdı? Ne yaptı? Benim çocukken Cambaz adında sapsarı ve çok güzel bir muhabbet kuşum vardı. Ve ona bir sürü kelime ezberletmiştik. Sürekli onları söylüyordu filan. Ve onunla oyunlar oynardık filan. Bir gün kaybettik Cambaz'ı ve ben çok üzüldüm. Sonrasında bunu Kadir'le paylaştığımda işte benim de muhabbet kuşum vardı. Adı Cambaz'dı, sapsarıydı, çok güzeldi. Şöyleydi Cambaz, benim ilk işte evcil hayvanımdı filan diye anlattığım bir gün. Paylaşırsın ya hani öyle. Kadir bana evlilik teklifi edeceği gün yatak odamıza böyle bir kafesin içinde sapsarı bir kuş hediye etti. Muhabbetimiz daim olsun diye. Hem de bana o cambazı hatırlatsın diye. Ve cambaz, Miso olan bizimle hala devam ediyor şu an hayatına. 11 yıl oldu. Ay maşallah. Evet. Peki Gözüm gibi bakıyorum ona. ona da kelime öğretiyor musun? Hiçbir şey öğretmedim ama şunu yapıyor. Ben evde gülünce benim taklidimi yapıyor. O da gülüyor. Aa, Evet. En o ne çok duyduğum güzelmiş. şey bu galiba. harika. O da harika bu arada. Evet. Peki seni ekranda izlemeyi biz bayağı özledik Neslihan. Onunla ilgili bir şey var mı? Döneceğim mi artık mı? Ha? Hadi Ya mi? hiç gitmedim ki aslında. Yani evet de ondan bahsetmiyoruz hanımefendi. Evet ben de çok özledim. Ha. Ne yalan söyleyeyim. Bak gerçekten çok özledim. Az önce söyledim ya yani o iş böyle o insanı... Var mı bir şeyler? Yani olabilir tabii ki. Peki 2026'dan beklentin ne? Herhangi bir beklentim yok. Çok netim. Ciddi kararlar aldım kendi içimde. Kendi gelişimimle alakalı. Onları gerçekten uygulanabilir bir zemine taşıma kararı aldım. Yani herkes için, çok genel için işte sağlık, saat, bol bereket, birlik, dirlik dilerim aslında. Fondim! Neslihan Hanım için cezayı içebilecek olan var mı? Buyurun alkışlayalım hanımefendiyi. Merhaba, hoş geldin. Sizi Hayır, Neslihan Hanım'ın arkasına alacağım sizi. Hoş geldiniz. Bir tane daha ihtiyacımız var. Siz buyurun alkışlayalım hanımefendiyi de. Ezgi. Ezgi Hanım ne iş yapıyorsunuz? Mağazacılıklıyım. Siz kimsiniz efendim? Dafne efendim. Mimarlık master yapıyorum. Merhaba. Merhaba, isminiz neydi? Elif. Elif Hanım. Ne iş yapıyorsunuz?
Annelik dışında. Anne. Annelik dışında. Sosyal hizmet uzmanıyım. Ya, Evet. ne güzel. Ama işte çalışmıyorum bebek. Tamam canım, artık bebek büyütüyorsunuz. Bir süre sonra dönecek misiniz? İnşallah evet. İnşallah. Hadi hayırlısı. Buyurun. Aklıma gelen ilk şeyi söyleyebilir miyim? Lütfen. Allah bilir ne geldi. Fenerbahçe marşı. Ben Beşiktaşlıyım. Ben takım tutmuyorum. Bilsem de söylemezdim. Zaten. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Alkışlayalım Elif Hanım. Neslihan Hanım, partneriniz neydi sizin? İyi Bu yürek. neydi? O insanın kendine yakışanı giymesi. Bak bu iyi olur. Biraz yükseltir seni. Biraz yükselmeye ihtiyacınız olduğunu düşündü. Siz kimsiniz? Merhaba, Deniz ben. Deniz Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben Kaliforniya'da master yapıyorum. Hanımefendiciğim buyurun, bize bir şarkı hımlayacaksınız. Aman be! Çok özür dilerim Dafne Hanım ya. Gör Allah. Kenan'ı mı görür Allah? Gör Allah. Her görür Allah mı? Alkışlayalım hanımefendi. Neslihan Hanım'ı da alkışlayalım. Hangisinden içmek istersiniz? Ben ay, rica ederim efendim. Ne verirsem onu için. Buyurun o zaman başlayalım. Kimsiniz efendim siz? İsmim Yiğit. Yiğit Bey. Ne iş Eski- yapıyorsunuz? Eski futbolcuyum. Peki Yiğit Bey bize bir şarkı hımlayacaksınız. Çok kötü anlayabilirsin. İnşallah anlayamayız çünkü öylesi daha eğlenceli olur. Festival gibisin kız. Bizi inanılmaz. Vay be. Çok güzel. Yiğit Bey baştan yaparsanız çok güzel. Ama yani olacak. Biraz fazla geridenmiş gibi ama olacak. Bir daha yaparsanız anlayacağım ben. Ben şarkıyı söylesem de anlamazsın herhalde. Valla oraya doğru gidiyor. Yani bir noktada geğireceksiniz ve rahatlayacaksınız diye yapıyorum. Çünkü sanki geğirseniz iyi devam edeceksiniz. Söyledim ama bunu. Evet biliyorum. Ben şaka olsun diye söylüyorum. Vallahi bileceğim ya. 2 nota kesin doğru bak. Yemin ediyorum. Altın gümüş fırlandı. O mu? Değil. Değil. Adama eziyet oldu. Olmadı mı? Pardon, bu şarkı mıydı? Gerçekten. Hangi şarkıymış? Bir saniye. Bunu kaldıramayabilirsin. Hanımefendi siz anladınız mı? Ha siz sordunuz. Anladım. Siz de anlamadınız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hayır. Festival gibisin. Katılmak istiyorum. Aynen. Şimdi bir daha hımlayın. Festival gibisin kız. Bizi inanılmaz. Vay be. Yiğit Bey'i alkışlayalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet efendim. Bundan sonra böyle olacak gibi. Harika. Dafne Hanım'ı... Kimsiniz efendim siz? İsmim Murat. Murat Bey. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Pazarlama. Şimdi bize bir şarkı hımlayacaksınız. Onun arabası var güzel mi güzel? Arkadaşın mı o? Tanışıyor musunuz? Öyle oldu değil mi? Ama değil. Para mı yedirdin? Çok teşekkürler. Murat Bey'i alkışlayalım. Merhaba. Merhabalar. Siz kimsiniz efendim? Nazlı ben. Nazlı. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Bir işitme implantı firmasında çalışıyorum. Organizasyon departmanındayım. Buyursunlar. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacak. Manifest mi söylediniz? Evet. Nazlı Hanım hiç beklemediğim yerden geldi. Biz çalışmıştık sınava bunlarda. Evet. Alkışlayalım Nazlı Hanım'ı. Tabii ki Neslihan Hanım kazandı.
Ayaklarına sağlık. Gerçekten ederim. seni herhangi bir bu tarz bir programda asla görmediğimiz defa. için Evet, ilk defa. gerçekten çok mutluyum seni ağırlayabildiğimiz için. Sen İtalya'da talk show'a katıldığında yemin ediyorum kıskançlıktan kudurmuştun. Gerçekten Allah mi? belamı versin, hiç de böyle bir huyum yoktur. Görünce aa bizde niye yok ya falan dedim. Ama çok da vakit geçmedi Allah'tan. Çok şükür Evet. iyi dilemişim ne Evet, dilediysem. evet. Ayaklarına sağlık. Teşekkür Gerçekten ederim. çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler, sizinle çok daha güzel oldu her şey. Umarım yine karşılaşırız. Biz pazartesileri burada, pazarları YouTube'dayız. Tekrar görüşünceye kadar iyi geceler.